Öncelikle şunu söyleyeyim. Sen bu çalışmayı yaparak böyle bir eve sahip olabilecek misin? Olacaksın. Hem de zahmetsiz, eforsuz, sadece çalışmaları yaparak spiritüel konularda çok fazla bilgiye sahip olmadan. Diğer bolca merak edilen soru, para nereden gelecek? Benim param yok. Senin paranın olup olmaması ya da yeterli birikimin ya da maddi herhangi bir beklentinin olup olmaması ile evren ilgilenmiyor. Senin yaşadığın fiziksel dünyayı küçük yaşlarda tamamen kapanan paradigmalarla kurulu, erişimin kapalı olduğu bilinçaltın oluşturuyor. Bilinç ya da zihin dediğimiz gündelik ya da anlık planlarını yapıp seni bolca strese sürükleyen aklın ise yaşadığın dünyayı seninle ilgili hayatta aklına gelen ve gelebilecek her şeyin etkisi üzerinde sadece %5 oranında etki ediyor. Ve son sözü yine bilinçaltı söylüyor. Sorunun cevabı biraz uzun oldu ama işin özü şu ki biz bu çalışmaları yaparak bilinçaltına bu evin bizim olduğunu kabul ettirmemiz yeterli. Sonra gerisini evrene, Allah'a, Tanrı'ya artık neye inanıyorsak ona bırakıyoruz ve o ev bize geliyor diyoruz ve bugünkü içerik bilgisiyle başlıyoruz. Her zamanki gibi ilk olarak kısa bilinçaltı bilgisi, daha sonra nefes egzersizi bölümü, son olarak da evin detaylarını anlatarak duygu his yüklemesi yaptığımız bölüm yer alıyor. Bilinçaltı bilgisinde kısa bir cümle sarf edeceğim. Arkadaşlar, eve sahip olacağınızdan demiyoruz, zaten sahip olduğumuzdan diyoruz. Hiç şüpheniz yoksa, spiritüalizm felsefesi, kuralları, çalışma sistemi hakkında hiçbir bilginiz de yoksa, sadece uygulayacağımız bu teknikle artık bu eve sahipsiniz. Yani yeter ki şüpheniz olmasın, inancınız tam olsun ki bilinçaltınız ikna olsun. Gerisi sadece pratik. Onu da burada yapıyoruz. Bıkmadan, usanmadan, ne diyorduk? Bir bardağa her çalışmayla bir miktar su doldurur gibi. Ta ki bardak taşıp dileğimiz yani evimiz fiziksel dünyamızla gözükene kadar. Evet, geçiyoruz nefes egzersiz bölümüne. Şimdi rahat bir pozisyon alalım. Kendimizi en rahat hissettiğimiz yatakta, koltukta, yerde oturalım. Sadece 4 tur nefes alıp vereceğiz. Geçmeden önce evren dünya alma verme döngüsü üzerine kurulu. Bu yüzden lütfen ilk olarak abone olmayanlar abone olsun. Videoya hype ve like atalım. Çalışmayı tamamladığımızda da yorumlara teşekkürler, minnettarım ya da o eve sahibim yazalım ki içerik daha çok insanın önüne düşsün. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Onlar da nasiplensin. Ve de yorum yazarak evrene iyi niyet enerjimizi göndermiş olalım diyorum. Evet, hazırsak başlıyoruz. Uzanıp gözlerimizi kapatarak yaparsak daha uygun olur. İmajine etmekte zorlanan arkadaşlar ise içeriği baştan sona bir izlesinler sesi kapatarak, sadece görsel öğeleri. Daha sonra onlar da hayal kurmakta, yani imajine etmekte zorlanmayacaklar. Gözümüz açık da olabilir. Videodaki herhangi bir objeye takılı kalsın, yani bir noktaya takılı kalsın. Farklı yerlere kaymasın, dikkatimiz dağılmasın. Ve burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet arkadaşlar, burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz.
Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz ve verirken de bol düşünceli halimizden, zihnimizin içerisindeki bütün düşünceli halden, ne bileyim bulaşıklar işte yıkanacak, ev toparlanacak, çocuk okula gidecek, şu olacak, bu olacak, faturalar ödenecek. Bunların da nefesle birlikte çıktığını, sorunların, bol düşüncelerin aktığını hayal ediyoruz ve son tura geçtik arkadaşlar. Tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Çok rahatız. Kimse bize rahatsızlık vermiyor. Nefes egzersizini tamamladık. Artık ana geçtik. Zihnimizdeki düşünceler artık bizi meşgul etmiyor. Onlara cevap aramıyoruz. Bilinçaltımız her zaman anda, yani şimdi de yaşıyordu biliyorsunuz. Ama bizim manifestimizi yapabilmemiz için nereye? Theta frekansına ulaşmamız gerekiyordu. Evet arkadaşlar, içinde bulunduğumuz alfa frekansından theta frekansına yolculuk için her zamanki gibi bu tarz makro dileklerde kuş sesi efekti kullanıyorduk arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk ilk kez izleyenler için? Kuş sesini duyduğumuzda zihnimizin derinlerine doğru gittiğimizi imajine ediyorduk. En derinlerine doğru kuş sesi bitimiyle birlikte bir katman derine, her kuş sesi bitiminde bir katman derine, ta ki theta frekansına, bilinçli aklımızla bilinçaltımıza en yakın olabileceğimiz frekansa ulaşana kadar. Evet arkadaşlar, kuş sesimiz geliyor. Evet, kuş sesini duyduk. Ve kuş sesinin bitimiyle birlikte arkadaşlar zihnimizin bir katman derinliklerine ilerledik. Gözlerimiz kapalı da olabilir, açık da olabilir. Açıksa sadece bir objeye takılı kalsın arkadaşlar videodaki. Çok fazla böyle her tarafa bakmayalım, gözümüzü gezdirmeyelim. Evet arkadaşlar, tekrar kuş sesini duyduk. Kuş sesinin ritmiyle birlikte zihnimizin daha derinliklerine ilerledik arkadaşlar. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Beta, alfa, artık alfadan teta'ya doğru ilerliyoruz. Zihnimizin derinliklerine doğru ilerledik. Sadece sese konsantre oluyoruz. Sesi bir komut olarak algılıyoruz. Evet arkadaşlar, 3. tur artık en derinlerine ulaşmaya bir adım kala tekrar kuş sesini duyduk. Evet arkadaşlar, kuş sesinin bitimiyle birlikte zihnimizin en derinlerine doğru ilerledik. Arkadaşlar, zihnimizin en derinliklerine doğru ilerledik. Ama daha en derine ulaşmadık. Ulaşmamız için son bir tur daha kaldı. Evet arkadaşlar, bilinçli aklımızla bilinçaltımıza en yakın olabileceğimiz frekansa gelmek için son bir adım ve kuş sesini duyduk. Evet arkadaşlar, kuş sesinin bitimiyle birlikte artık zihnimizin en derinindeyiz. Sırtımızı yaslıyoruz, ellerimiz serbest, omuzlarımız gevşiyor. Zihnimiz yavaş yavaş sakinledi zaten. Kendimizi güvende hissediyoruz ve içimizden niyet ediyoruz. Bu yeni evimi seçiyorum. Ben yeni evime artık sahibim. Ben bunu hak ediyorum. Şimdi hayal gücümüzü serbest bırakıyoruz. Sanki bir kapı açılıyor, sanki bedenimiz hafifliyor ve biz yavaşça yükselmeye başlıyoruz. Gökyüzüne doğru çıkıyoruz. Bulutların arasından geçiyoruz. Rüzgarı hissediyoruz ve aşağıda manzaralar küçülmeye başlıyor. Lütfen arkadaşlar, imajine edelim bunları. Biz yukarıdan güvenle, huzurla ilerliyoruz ve uzakta bir yer görünüyor.
görünüyor. Yaklaştıkça daha netleşiyor. Doğanın tam ortasında bir yer. Yeşilliklerin içinde ve bir gölün kıyısında. Şimdi daha da yaklaşıyoruz. Bir site görüyoruz arkadaşlar ama böyle sıradan bir site değil. Mimarisi muhteşem. Evler böyle estetik, modern, zarif. Sitenin içinde geniş böyle bir bahçe alanı var. Yemyeşil ağaçlar, özenle yapılmış peyzaj, çiçekler, yürüyüş yolları ve tam ortada büyük bir yüzme havuzu. Bir köşede süs havuzu var. Sanki böyle yapay göl gibi mimar. Sanki yapay bir göl gibi mimarisi var. Sular ışıldıyor böyle. Suyun sesini de duymaya başladık uzaktan. Ne diyorduk? Tüm duyu organlarımızı kullanacağız. Görme, duyma, dokunma, işitme. Ama en etkileyicisi sitenin hemen yanında gerçek bir göl var. Gerçek göl, doğal, sonsuz gibi. Şimdi biz bu harika yere iyice yaklaşıyoruz yukarıdan. Katlardan birinin balkonuna doğru ilerliyoruz. Balkonda birinin olduğunu görüyoruz. Yaklaştıkça kalbimiz hızlanıyor. Çünkü balkondaki kişi biziz. Evet, kendi geleceğimizi gördük. Hayalin içinde hayal. Hayalini kurduğumuz eve sahip olmuş halimiz orada. Şimdi o balkona adım atıyoruz. Ve bir anda biz o kişiyiz. Artık o ev bizim. Ayağa kalkıyoruz ve manzaraya bakıyoruz. Karşımızda sitenin bahçe alanı o kadar güzel ki, o kadar etkileyici ki kalbimiz kıpır kıpır atıyor. Atsın arkadaşlar. Bir tarafta muhteşem mimari, modern çizgiler, lüks detaylar. Diğer tarafta göl manzarası. Gölün üzerinde ışık yansımaları, böyle hafif bir rüzgar. Rüzgarı hissedelim. İçimizde de tarif edilmez bir huzur. Şu an çok mutluyuz çünkü biliyoruz ki bu ev artık bizim. Her şey bir yansıma değil mi? O biziz. Bilinçaltımızı şaşırta ikna edeceğiz. Yanımızda seçtiğimiz insanlar var. En yakın kimi hissediyorsak ailemiz, en güvende hissettiğimiz dostlarımız, en sevdiğimiz kişiler, hep birlikte bu mutluluğu paylaşıyoruz ve şimdi içeriye giriyoruz. Kapıyı açıyoruz. İçeri adım attığımız an o hissi alıyoruz. Burası o ev hissini veriyor. Hayalini kurduğumuz ev. Salon çok geniş. Lüks koltuklar, kaliteli kumaşlar, modern tasarım, asma tavan, alçıpan, detaylar artık siz ekleyin. Gizli led ışıklar, ışık her köşeye böyle yumuşakça yayılıyor. Salonun enerjisi sıcak, ferah ve çok huzurlu, lütfen hissedelim. Camlar büyük. Tabii öyle bir manzara olursa camlar çok güzel olur değil mi? Büyük olunca gün ışığı böyle içeriye de doluyor, aynı zamanda perdeler zarif. Şimdi evin içinde yürümeye devam ediyoruz. Duvarların rengi tam istediğimiz gibi. Zeminler kaliteli. Her detay özenle seçilmiş. Mutfağa geçiyoruz. Mutfak hem modern hem sıcak. Dolaplar muhteşem. Tezgah harika. Fayanslar şık. Tertemiz. Mutfakta olmak bile insana keyif veriyor. Kahvemizi burada içtiğimizi hayal ediyoruz. Sabahları güne burada başladığımızı, akşamları ailemizle burada sohbet ettiğimizi. Şimdi banyoya geçiyoruz. Banyo lüks, geniş, şık, aydınlık ve orada bir jacuzzi görüyoruz. Jacuzziye dokunuyoruz. Dokunma hissi lütfen. Sıcak su, köpük, mum ışığı, kendimizi ödüllendirdiğimizi hissediyoruz. Bu ev bize iyi geliyor. Şimdi yatak odasına giriyoruz. Yatak odası huzur dolu, büyük, konforlu, tavan yüksek, dolaplar geniş, her şey düzenli. Yatak odasının enerjisi sakin. Sanki burada uyuduğumuzda tüm yüklerimizden arınacağız. Evde dolaşmaya devam ediyoruz. Her oda ayrı güzel. Her köşe ayrı özenli ve içimizden şunu hissediyoruz. Ben doğru yerdeyim. Şimdi tekrar balkona çıkıyoruz. Manzaraya bakıyoruz ve içimizden teşekkür yükseliyor. Evrene minnet duyuyoruz. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Lütfen içimizden tekrar edelim.
teşekkür ederim. Bu ev bana ait. Bu ev benim için hazırlandı. Ben bunu hak ettim. Benim hayatım güzelleşiyor. Benim yaşam standardım yükseliyor ve bolluk, bereket içindeyim. Kalbimiz sevgiyle doluyor arkadaşlar. Duyguyu büyütüyoruz çünkü biliyoruz minnet gerçekleşmiş bir dileğin enerjisidir. Bu ev artık bizim, bu hayat artık bizim ve biz bunu güvenle kabul ediyoruz. Derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar ve yavaşça veriyoruz ve bu görüntüyü kalbimize kaydediyoruz. Gözlerimizi açtığımızda bile biliyoruz ki bu ev yolumuza çıktı. Bu ev bize geliyor ve biz bu eve sahibiz. Teşekkür ediyorum. İçerimizin sonuna geldik. Lütfen yorumlara teşekkürler, minnettarım ya da o eve sahibim yazalım. Bir sonraki çekte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.